Herkese merhaba. Karın yağmaya başladığı, kış soğuklarının iyice çıktığı günlerdeyiz. Bu yüzden de sağlığımızı korumak için güzel bir tavuk çorbası yapmaya karar verdik. Bağışıklığımızı güçlendirecek, içimizi sıcacık tutacak bir çorba olacak arkadaşlar. Hem de çok pratik bir çorba. Hemen tarife başlıyoruz. Gördüğünüz gibi tavuk butlarını uygun bir tencerenin içerisine koyduk ve üzerine su ilave ettikten sonra içerisine de bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. İster normal tencerede, isterseniz de düdüklü tencerede haşlayabilirsiniz. Çorbayı yapacağımız tencerenin içerisine bir miktar yağ aldık. Gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. 1 yemek kaşığı tepeleme dolu unu ilave ediyoruz ve güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bu arada dilerseniz unu kavururken tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Unu yaklaşık 1-2 dakika kadar rengi koyulaşıp kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavurma işlemini de yaparken size bilgileri vermeye devam edeyim. Arkadaşlar biz yaklaşık 1 litre kadar su kullandık ama sonra tekrar üzerine ilave ettik. Çorbanızın kıvamının nasıl olmasını istiyorsanız o miktarlarda su ilave edebilirsiniz. Yapınca kıvamını göreceksiniz. Duru çorba seviyorsanız da üzerine piştikten sonra kaynamış su ilave edebilirsiniz. Bakın unum kavruldu, köpük köpük oldu. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar arpa şehriye ilave ettim. Görüyorsunuz. Siz dilerseniz tel şehriye kullanabilirsiniz. Biz de tel şehriye kullanacaktık ama evde kalmadığı için arpa şehriye kullandık. Bu arada da ocağın altı orta ateşte yanıyor arkadaşlar. Çok açık değil. Yaklaşık şehriyelerimizi de 1 dakika kadar kavuruyoruz. Biz biraz fazla kavurduk, kızardılar. Çok aşırı kızarmasına gerek yok yani arkadaşlar. Unu kavururken dilerseniz sarımsağı ekleyebilirsiniz. Biz unuttuk, şehriyelerin üstüne ilave ettik. İster rendeleyin, ister doğrayın. Tamamen size kalmış. 3-4 diş yeterli olacaktır. Dilerseniz daha fazlasını da koyabilirsiniz tabii. Onu da attıktan sonra görüyorsunuz şöyle 1 dakika kadar da onu kavuruyoruz ve hemen suyunu ilave etmeye başlayacağız. Bu aşamada kullandığımız su soğuk, normal çeşme suyu arkadaşlar. Ama piştikten sonra eğer kıvamı size koyu geliyorsa dediğim gibi kaynar su ilave edebilirsiniz. Bu aşamada suyunu eklerken karıştırmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz. Şehriyeler pişene kadar ara ara karıştıracağız. Sürekli karıştırmamıza gerek yok. Hatta kapağını kapatıyoruz. Dediğim gibi ara ara açıp karıştırıyoruz. Şehriyeler piştikten sonra da diğer kalan malzemelerini ekleyeceğiz. Bu aşamada 1,5 litre kadar su kullanabilirsiniz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Şehriyelerin pişmesini bekleyeceğiz. Çok fazla su ilave etmemenizi söylememin sebebi de tavuk suyunu da kullanacağız. Hem tavuk hem tavuk suyu kullanmam derseniz de suyunu daha fazlalaştırabilirsiniz. İçerisine kimyon, karabiber, pul biber kullanabilirsiniz. Biz karabiber ve kimyon kullandık arkadaşlar. Pul biberimiz çok acı olduğu için ben eklemek istemedim. Yerken de içerisine ilave edebilirsiniz ama pişirirken de söylediğim gibi ilavesini yapabilirsiniz. Koyuluk kıvamını görüyorsunuz. Dediğim gibi içerisine tavuk suyu ekleyeceğiz. Hala koyuysa da kaynamış su ilave edebiliriz. Bagetler güzelce kaynadı. Şahane oldular. Bakın çok güzel piştiler. Hemen irili ufaklı didip onu da çorbamızın içine ilave edeceğiz. İster incecik parçalar haline getirin, isterseniz bizim gibi büyük büyük de bırakın. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. İçerisindeki sarımsak, tavuk suyu, tavuk eti gerçekten şifalı bir çorba. Ben içerisine yerken bol bol da limon sıkıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok da yakışıyor bence bu çorbaya. Bakın şehriyelerim güzelce pişti. Şimdi içerisine tavuk etini ilave etmeye başlayacağım. Bence kıvamı da, görüntüsü de çok güzel oldu. Söylediğim gibi pişirirken de ara ara karıştırıyoruz ki dibine tutmasın. Tavuk suyunu ilave ettim. İçerisine tuzunu ilave ettim. Tuzu yine kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı kadar koydum. Tuzsuzsa tekrar yerken kendim içine eklerim kasemin. Gerçekten yaparken hiç yormayacak bir çorba. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Kısa sürede afiyetle yiyebileceğiniz bir çorba tarifi arkadaşlar, görüyorsunuz. Biz üzeri için biraz da maydanoz doğramıştık. Onu da çorbanın içine ilave ediyorum. Dilerseniz siz kasenizin üzerine ilave edebilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İstediğiniz farklı tarifler varsa, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Malzeme listesini olabildiğince açıklamalar kısmına eklemeye çalışıyorum. Farklı çorba tariflerim de var. Onlara da göz atabilirsiniz. Yukarıya eklerim. Oradan açıp bakabilirsiniz. Görüntünün güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar.
Gerçekten nefis bir çorba oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Söylediğim gibi kanalımda çok farklı çorba tarifleri mevcut. Açıp onlara da bakabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için güzel videolar çekip paylaşmaya gayret ediyorum. Sizin destekleriniz de bu açıdan benim için çok önemli. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler.